Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok zarif bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde mor ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Çok şık, güzel, zarif, hoş bir model oldu. Bu model Instagram'dan arkadaşım Patik Perisi'ne ait, tasarımı ona ait. Çok istek geldi. Ben de bu modele video çekmek istedim. Model için de Patik Perisi arkadaşıma Fatma'ya çok teşekkür ederim. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak başlıyorum. 12 ilmeğimi atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5'ye de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın, kenar ilmek yerine batıyorum. İlmek çıkartıp şişime taktım. Sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. 5 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek daha çıkarttım, 6. Şimdi 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da diğer şişime takacağım. Dördüncü şişime. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Şu 3. 4. 5. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişime aldım hanımlar, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi düz öreceğim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Bir sıra ilmeklerimizi ördük. 4 şişte tamamladık. Şimdi ilk şişimdeyim. Artırma işlemine başlayacağız. Artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm.
Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. Bir sıra artırma yaptık. 4 şişimizde de 7 ilmek oldu. Şimdi bir sıra hanımlar artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sonda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8'er ilmeği de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonraki sıra düz öreceğiz, artıracağız. Böyle patik burnunu yapacağız hanımlar. Ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Hanımlar, modelimi kurdum. Gördüğünüz gibi toplam 6 modelim var. Model tam denk geldi. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele geçeceğiz hanımlar. Bu modelimiz toplamda 12 sıradan oluşuyor. 12 sıra ördükten sonra tekrar aynı 12 sıra işlemi yeniden yapacağız. Model kurulumu bu şekilde tamamlanacak. Şimdi modelimizde ilk sıradayız. 1. sırada hanımlar. Bu sıramızda krem ipimi ekleyeceğim. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1 ve 2. Hemen krem ipimin ucunu şurada mor ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye buraya düğümümüzü atıyoruz. 2 tane düğüm attım. Şimdi modele geçeceğiz. Şu modelden toplamda 6 tane kuracağız hanımlar. 3 tane ön yüzde, 3 tane de tabanda. 2 ilmek krem ile ördüm. Şimdi ilk modelimi yapıyorum. Bir mor, bir krem, bir mor, 2 krem, bir mor. Şöyle. İlk modelimizi yaptık. Model aralarında 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. İlk model ile aynı şekilde ikinciyi kuracağım. Bir mor, bir krem, bir mor. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 krem, yanına bir tane mor örüyorum. İkinci modeli yaptık. Model arasında 4 tane krem örüyorum. 3, 4. Üçüncü modeldeyim. Bir mor, bir krem, bir mor, 2 krem, bir mor. Üçüncü modeli yaptık. Model arasına 4 krem örüyorum. 2 oldu. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü kremim. Şu da 4. Dördüncü modelimi yapıyorum. Bir mor, bir krem, bir mor, 2 krem, bir mor. Dördüncü modeli yaptık. Model arasına 4 tane krem örüyorum.
Beşinci modelimi yapıyorum. Bir mor, bir krem, bir mor. Dördüncü şişimden devam edeceğim. 2 krem ve bir tane mor örüyorum. Model arası için 4 tane kremim var. 3, 4. Altıncı ve sonuncu modelimdeyim. Bir mor, bir krem, bir mor, 2 krem, bir mor ördüm. Son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk şişimde de ilk 2 ilmeğim kremdi. Yine model arasında burada hanımlar kenara baktığımızda 4 tane kremimiz oldu. Modelde birinci sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik şimdi ikinci sıramıza. İkinci sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3. Buraya bir tane mor örüyorum. 2 krem, bir mor, bir krem, bir mor. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Yine model arasında 4 kremim var. 1, 2, 3, 4. İlk modeliyle aynı şekilde ikinci modeli yapacağım. Bir mor, 2 krem, ikinci kremimi ikinci şişime örüyorum. Yanına bir mor, bir krem, bir mor. İkinci modeli yaptım. Arada 4 kremim var. 1, 2, 3, 4. Üçüncü modelimdeyim. Bir mor, 2 krem, bir mor, bir krem, bir mor. Model arasında 4 tane kremim var. Üçüncü şişimdeyim. Şu ikinci kremim 3, 4. Diğer modelimi yapacağım. Bir mor, 2 krem, bir mor, bir krem, bir mor. Model arasında 4 tane kremim var. 3, 4. Diğer modelimi yapıyorum. Bir mor, 2 krem, dördüncü şişime geldim. Şu ikinci kremim. Bir mor, bir krem, bir mor. Model arasında 4 tane kremim var. Geldik sonuncu modelimize. Bir mor, 2 krem, bir mor, bir krem, bir mor. Son kalan bir ilmeğimi krem ile ördüm. Modelde ikinci sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde üçüncü sıramıza. Bu sıramızda üçüncü sıramızda ilk 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane krem ördüm. Şimdi buraya bir tane mor örüyorum. Bir mor. Yanına 2 krem. 2 mor. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Bu defa model aralarında 5 kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci modelimi yapacağım. İlk modelimle aynı şekilde bakın bir mor örmüştüm. Yine bir mor örüyorum. 2 krem. Yanına 2 tane de mor ördüm. İkinci modelimizi de yaptım. Model arasına 5 krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü modeli yapacağım. Bir mor, 2 krem, 2 mor. Üçüncü modeli de yaptık. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Model arası için 5 krem. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü modelimi yapıyorum. Bir mor, 2 krem, 2 mor. Modelimi yaptım. Model arasına 5 tane krem örüyorum. 3, 4, 5. Dördüncü şişimden devam ediyorum hanımlar. Bir mor, 2 krem, 2 mor. Model arasına 5 krem. 3, 4, 5. Bir mor, 2 krem, 2 mor. Altıncı ve sonuncu modelimi de yaptım. Modelde üçüncü sıramız bitti. Geldik dördüncü sıramıza hanımlar. Bu dördüncü sıramızda yapacağımız işlem şu. İlk 4 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi ilk modelimi yapıyorum. Bir mor, 3 krem, 3 mor. Bu şekilde. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Dördüncü sıramızda ilk modelimizi yaptık.
Bu defa çiçek arasında modelimiz desenlerimiz arasında üçer tane kremimiz var. 1, 2, 3. İkinci modeli yapacağım. İlk modeliyle aynı şekilde. Bir mor. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 krem. 3 mor. İkinci desenimi yaptım. Model arası için 3 tane krem örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 1 mor. 3 krem. 3 tane mor. 1, 2, üçüncü morumu da hanımlar üçüncü şişime öreceğim. Şu üçüncü morum. Şimdi model arasında yine 3 kremim var. 1, 2, 3. Bir diğer modelimi yapıyorum. 1 mor. 3 krem. 3 mor. Model arası için 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Diğer modelimi yapıyorum. 1 mor. 3 krem. 3 mor. Model arası için 3 tane krem örüyorum. Sonuncu modelime geldim. 1 mor. 3 krem. 3 tane mor öreceğim. 1, 2, dördüncü şimdi ilmeğim kalmadığı için hanımlar sonuncu modelimin 3. morunu ilk şişimden alarak örüyorum. Bu şekilde modelde 4. sıramızı tamamladık. Geldik modelde 5. sıramıza. Burada ilk ilmeğimi modelin devamı için mor ile örmüştüm. Şimdi yanına 2 tane krem örüyorum. Modelin 5. sırasını buradan devam ettireceğim. 1 mor, 1 krem, 1 mor örüyorum. Yanına 3 tane krem, 2 tane mor. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Şöyle ilk modelimizi ördük. Yine model arasında hanımlar ikişer tane kremimiz var. 2 kremimi örüyorum. İkinci modelimi yapacağım. İlk modeliyle aynı şekilde. 1 mor, 1 krem. İkinci şişinden devam ediyorum. 1 mor. Yanına 3 tane krem. 2 tane daha mor ördüm. İkinci modelimi tamamladım. Model arası için 2 tane mor örüyorum. Üçüncü modelimi yapacağım şimdi. 1 mor, 1 krem, 1 mor, 3 krem ve 3 tane mor örüyorum. Pardon 2 tane mor. 1, üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu ikinci morum. Şimdi bir diğer modeli yapacağız. Model arası için 2 kremimi ördüm. 1 mor, 1 krem, 1 mor. Arada 3 tane kremim var. 2 tane daha mor örüyorum. 4. modeli de tamamladım. Model arasına 2 tane krem ördüm. 5. modelimdeyim. 1 mor, 1 krem. 4. şişimdeyim. 1 mor. Yanına 3 tane krem öreceğim. 2 tane mor örüyorum. 5. modeli tamamladım. Model arası için 2 tane kremim var. 6. ve sonuncu modelimdeyim. 1 mor, 1 krem, 1 mor. Yanına 3 tane krem örüyorum. 2 tane mor öreceğim. 1 ve 4. şişimdeyim hanımlar. Modelin devamı ilk şişime geldi. Buradaki ilk şişimdeki ilk ilmeğimi de mor ile ördüm. Modelde böylece 5. sırayı tamamladık. Şimdi hanımlar modelde 6. sıramızı yapacağız. İlk ilmeği burada mor ile örmüştük. Buraya 2 tane 6. sıramız krem örüyorum. 6 kremden sonra 1 tane mor, 2 krem, 2 mor, 2 krem, 1 mor. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Bu şekilde. Model arasında 2 tane kremim var. 1, 2. Şimdi ilk modeliyle aynı şekilde ikinci modeli yapacağım. 1 mor, 2 krem. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 krem, 2 mor, 2 krem, 1 mor. İkinci modeli yaptık. Model arasına 2 tane krem örüyorum. Üçüncü modelindeyim. 1 mor. Bakın ilk modellere bakarak da devam edebilirsiniz. 1 mordan sonra 2 krem, 2 mor, 2 krem
ve bir tane mor öreceğim. 3. şişimden devam ediyorum. Bir morumu ördüm. Model arasına 2 tane krem örüyorum. 4. modelimi yapacağım. Bir mor, 2 krem, 2 mor, 2 krem, 1 mor. Model arasında 2 tane kremim var. Diğer modelimi yapıyorum. Bir mor, 2 krem, 4. işinden devam edeceğim. Şu ikinci kremim. Yanına 2 mor, 2 krem, 1 mor. Model arası için hanımlar 2 tane kremim var. Sonuncu modelimdeyim. Bir mor, 2 krem, 2 mor, 2 krem ve bir tane mor öreceğim. Bu bir moru da ilk şişime geldim. Buradaki ilk ilmeğimi mor ile örerek tamamlıyorum. Modelimizde hanımlar böylece 6. sıramızı tamamladık. Şimdi geldik modelde 7. sıramıza. İlk ilmeğimi mor ile örmüştüm. Yanına 2 tane krem örüyorum. Buraya bir tane mor, 2 krem, 1 mor, 1 krem, 1 mor. Bu şekilde hanımlar ilk modelimizi yaptık. Bu defa model arasında 4 tane kremimiz var. 4 krem öreceğim. 1, 2, 3, 4. İkinci modelimi yapacağım. İlk modeliyle aynı şekilde. 1 mor, 2 krem. İkinci kremimi ikinci şişimden alarak öreceğim. Şu ikinci kremim. 1 mor, 1 krem, 1 mor. Model arasında 4 tane kremim var. 2, 3, 4. Üçüncü modelimdeyim. 1 mor, 2 krem. 1 mor, 1 krem, 1 mor. Model arasında 4 tane kremim var. 1, 3. şişimden devam ediyorum. 2, 3, 4. Diğer modelimi yapıyorum. 1 mor, 2 krem, 1 mor, 1 krem, 1 mor. Model arasına 4 tane krem örüyorum. Bir diğer modelime geldim. 1 mor, 2 krem, 4. şişime geldim. Şu ikinci kremim. 1 mor, 1 krem, 1 mor. Model arasında 4 tane kremim var. Sonuncu modelime geldim. 1 mor, 2 krem, 1 mor, 1 krem, 1 mor. Ve son bir ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelde 7. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelimizde 8. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. İlk 2 ilmeğimi. Şu 1, şu 2. Şimdi ilk modelimi yapıyorum. 1 mor, 1 krem, 1 mor, 2 krem, 1 mor. Bakın ilk modelimi yaptım. Model arasında yine bu defa 4 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. İkinci modelimi yapıyorum. 1 mor, 1 krem, 1 mor. İkinci şişimdeyim. 2 krem, 1 mor. İkinci modelimi yaptım. Model arasında 4 tane kremim var. Üçüncü modelimdeyim. 1 mor, 1 krem, 1 mor, 2 krem, 1 mor. Üçüncü modeli yaptım. Model arasına 4 tane krem öreceğim. 2 oldu. Üçüncü şişimden devam edeceğim. Şu üçüncü kremim. Şu 4. Diğer modelimi yapıyorum. 1 mor, 1 krem, 1 mor, 2 krem, 1 mor. Model arasına 4 tane krem örüyorum. 1 mor, 1 krem, 1 mor. 4. şişime geldim. 2 krem, 1 mor. Model arasına yine 4 tane krem örüyorum. 3, 4. Devam ediyorum. Sonuncu modelim 1 mor, 1 krem, 1 mor, 2 krem, 1 mor. Ve kalan 2 ilmeğimi krem ile ördüm. 8. sırayı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 9. sıramıza. Bu sıramızda ilk bir ilmeğimi krem ile ördüm.
Bir tane krem. Modelde 9. sıramız. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Buraya 2 tane mor öreceğim. 2 mor. 2 krem. 1 mor. Hanımlar, ilk modelimizi bu şekilde yaptık. Bu defa model arasında 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şeklimiz yavaş yavaş hanımlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hani ördükçe model zaten kendini gösterecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi şekil yavaş yavaş görünmeye başladı. Model arası için 5 kremimi ördüm. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. 2 mor. 2 krem. 1 mor. Model arası için 5 tane krem örüyorum. Üçüncü modelimi yapacağım. 2 krem. Pardon, 5 kremimi ördüm. Üçüncü modelim için 2 mor. 2 krem. 1 mor. Model arası için 5 tane krem örüyorum. 3, 4 ve üçüncü şişimden devam ediyorum. 5. Diğer modelimi yapacağım. 2 mor. 2 krem. 1 mor. Arada 5 kremim var. 3, 4, 5. 2 mor. 2 krem. 1 mor. Arada 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. 6. modelimdeyim hanımlar. 2 mor. 2 krem. 1 mor. Ve son 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 9. sıramızı böylece tamamladık hanımlar. Geldik modelde 10. sıramıza. 10. sıramız şöyle. İlk 3 ilmeğimi mor ile öreceğim. 1, 2, 3. Yanına 3 tane krem. 1 tane mor. İlk modelimi yaptım hanımlar. Model arasında 3 kremim var bu defa. 1, 2, 3. İkinci modelimi yapacağım. İlk modelle aynı şekilde 3 mor. 3 krem. İkinci şişime geldim. Şu üçüncü kremim. Yanına bir tane mor örüyorum. İkinci modeli yaptım. Model arası için 3 kremim var. Üçüncü modelimi yapacağım. 3 mor. 3 krem. 1 mor. Model arası için 3 tane kremim var. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Dördüncü modelimi yapacağım buraya da. İlk 3 ilmeğimi mor örüyorum. Yanına 3 krem. Ve 1 ilmek de mor. Dördüncü modeli yaptık. Araya 3 krem ördüm. 5. modelimdeyim. 3 mor. 3 krem. Dördüncü şişime geldim. Şu üçüncü kremim. Yanına bir tane mor örüyorum. Model arası için 3 tane kremim var. 6. ve sonuncu modelim hanımlar. 3 mor. 3 krem. 1 mor. Ve son 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimizde 10. sıramızı böylece tamamladım hanımlar. Bakın şöyle desenimizi 12 sıradan oluşuyordu. Son 2 sıramız kaldı hanımlar modelimizin tamamlanmasına. Şimdi birlikte son 2 sıramızı da yapacağız. Şimdi 11. sıradayız. 11. sıramızda ilk 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. 1, 2. 2 ilmek mor ördüm. Yanına 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Buraya 1 mor, 1 krem, 1 mor, 1 krem, 1 mor. Ördüm. İlk modelimizi tamamladık. Şimdi geldik ikinci modelimize. Arada 2 tane kremim var. Model arasında 2 kremimiz var. İkinci modelimi yapacağım. 2 mor, 3 krem. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 mor. 1 krem. 1 mor. İkinci modeli yaptım. Model arasına 2 krem ördüm. Üçüncü modelimdeyim. 2 mor. 3 krem. 1 mor. 1 krem. 1 mor.
Model arasına 2 tane krem örüyorum. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Bir diğer modelimi yapacağım burada da hemen. 2 mor, 3 krem, 1 mor, 1 krem, 1 mor. Model arasında 2 tane kremim var. Diğer modelimdeyim. 2 tane mor örüyorum. Yanına 3 tane krem. Devam ediyorum. Dördüncü şişimdeyim. 1 mor, 1 krem, 1 mor. Modeli tamamladım. Model arasında 2 tane kremim var. Altıncı ve sonuncu modelim. 2 mor, 3 krem, 1 mor, 1 krem, 1 mor. Model arasında 2 tane kremim var. Son 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Modelimde şimdi 12. ve sonuncu sıramdayım hanımlar. Sonuncu sıramız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi mor ile örüyorum. Bir tane mor. Yanına 2 krem, 2 mor, 2 krem, 1 mor. İlk modelimi yaptım hanımlar. Yine model arasında 2 tane kremim var. 1, 2. İkinci modeli yapacağım. İlk modeliyle aynı şekilde. 1 mor, 2 krem, 2 mor. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 krem, bir tane mor ördüm. İkinci modeli tamamladım. Model arasına 2 tane krem örüyorum. Üçüncü modelimdeyim. 1 mor, 2 krem, 2 mor, 2 krem, 1 mor. Model arasına 2 tane krem örüyorum. Üçüncü şişimden devam ediyorum hanımlar. Yine modelimi yapacağım. 1 mor, 2 krem, 2 mor, 2 krem, 1 mor. Modelimi ördüm. Model arası için 2 tane krem örüyorum. Beşinci modelimdeyim. 1 mor, 2 krem, 2 mor. Dördüncü şişime geldim. 2 krem, 1 mor. Modeli tamamladık. Model arasına 2 krem örüyorum. Ve 6. ve sonuncu modelim. 1 mor, 2 krem, 2 mor, 2 krem, 1 mor. Son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 12 sıradan oluşan modelimiz bu hanımlar. Bu şekilde aynı modeli 2 kez yaptığımızda bu desenimizin tamamı ortaya çıkacak. İlk 12'li modelimizi kurduk. Şimdi modelde sil başa döndük hanımlar. 12 sırayı tamamladık, sil başa döndük. Şimdi bu aşamada modelin ilk modeli yaptığımız yerlere bakarak aynı sayılarla aynı şekilde ikinci 12 sırayı yapabilirsiniz. Ben modele bakarak yapamıyorum. Kafam karışıyor diyorsanız da ilk modele geri gelerek videonun ilk modeli yaptığım bölümüne gelerek zaten her sırayı ilmek ilmek tek tek hem ördüm hem söyledim. O sıralamaların aynısını takip ederek modeli ikinci kez aynı şekilde kurabilirsiniz hanımlar. Yani şöyle bakın ilk şişimde göstereyim. İlk modelin birinci sırasını yaparken ne yapmıştık? 2 ilmek krem ile başlamıştık. 1, 2. Sonra ilk modeli kurduk hanımlar. 1 mor, 1 krem, 1 mor, 2 krem, 1 mor. Bakın ilk modeli yaptık. Birinci sıradayız. İkinci modelin birinci sırası. İlk sırada yaptığımız işlem buydu. Model arasında 4 tane kremimiz vardı. Tekrar ikinci modeli yapmıştık. 1 mor, 1 krem, 1 mor, yanına 2 krem, 1 mor olacak şekilde böyle devam ediyordu. Modelimizin hepi topu bu hanımlar. Şimdi dediğim gibi ilk model ile aynı şekilde 12 sıradan oluşan ikinci modelimizi de yapalım hanımlar. İkinci modelimizi de bitirdikten sonra tekrardan modelin ilk baştaki sırasını bir kez tekrar edeceğiz. 12 sıradan oluşan ikinci model bittikten sonra yeniden model kuruyormuş gibi bir sıra daha modelin birinci sırasını yapalım gelelim hanımlar. Modelimiz bu kadardı. Buraya kadar örelim gelelim, ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim 12 sıradan oluşan ikinci modelimi yaptım, ardından da modelimin ilk sırasını tekrar ettim, bıraktım.
Şimdi ilmeklerimizin tamamını mor ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. Artık krem ipimizi de kullanmayacağız. Bu aşamada krem ipimizi kesip arkaya düğümleyebiliriz. Patiğimizin devamında ana renk ipimizi kullanacağız sadece. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani bir kere 4 şişimizi dolanacağız, bir daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra mor ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra düz ördüm geldim. Şimdi artık bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar, yani 15 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği birbiriyle şöyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında hanımlar, yani burada ilmekleri yer değiştirerek ördük. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar buralara. Bu bölümde şu kenarlara ben şu bilek bölümüne 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişime geldim hanımlar. İkinci şişimde ilk 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Şu 4. 5. 6. ve 7. ilmeğim. Haroşaydı, düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Hanımlar, burada son 7 ilmeğim haroşamda düz örülüyor. Bilek ayrımı yaptığımız yere geldik hanımlar. Buraya kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Şu 6, şu 7. ilmeğim. Bakın ön yüze buraya bir diş haroşa oluştu. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak öreceğim hanımlar. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlemin hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Buradaki ilmekleri de ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldim, geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Yine ilk 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Geri döneceğiz, ardından ters yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şöyle baktığımız anda patiğimizin bilek kenarlarında hanımlar birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne haroşa sıralarını sayacak olursak şu bölümde 15 sıra 15 diş haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün hanımlar arka bölümü. Patiğinizin arkasına topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza
tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm ve geldim. Burada 15 diş, 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın dümdüz duruyor. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımızda topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayalım. Bu bölümde hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye topuk kısmında 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesimimi yaptım. Geri dönüyorum hanımlar. Kesimden sonra geri döneceğiz. Şimdi arka yüzdeyiz. Topuğumuz için şu araya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi geri döndüm. İlk kesim yaptığım ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 7 ilmeğim kaldı hanımlar. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak çok pardon örüyorum. Şimdi geri döndük tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. İlk 25 ilmek öreceğim. 26. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. Kesimimi yaptım. İkinci kesimimizdi. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktık 6 ilmek kaldı. Her seferinde ilmek sayısı, aradaki ilmek sayısı birer birer azalıyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 öreceğiz. 26. da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde kesimlerimizi yapıyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi tığıma alıyorum. Sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi
tığımı aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimizin içindeki bu ip uçları varsa onları böyle gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle hemen bakalım topuğumuza. Bakın hanımlar, gizli kesim. Ayağı giyince zaten şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Çok muntazam, çok temiz, güzel bir görüntüsü var. Patiğimiz görüntü itibariyle bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Ayağımızda görelim modelimizi. Güzel, şık, çeyiz içinde uygun bir model oldu hanımlar. Gayet kullanışlı, hoş bir patik. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Evet, patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen göstereyim. Patiğimizin şöyle yandan duruşu, önden duruşu, diğer kenarını, şöyle tabanını göstereyim. Topuk kısmı yine bu şekilde. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.